Evet. Bu bir. Elimizdeki diploma Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında verilmiş bir ilkokul diploması. Benim amcama ait. Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde. Amcam. Ve Evet. Bozkır İlkokulu'nda tanzim edilmiş bir diploma. Diplomaya dikkat ederseniz biraz sonra inceleyeceğiz. İlkokul diploması. Diplomanın üzerinde derslerin tümü, derslerden alınan notlar ve o derslerin öğretmenlerinin isimleri ve imzaları var. Bu bir orijinal. Fotokopi falan değil. İlkokulda her dersin öğretmeni ayrıydı. Sınıf öğretmeni değil, ders öğretmeni vardı. Niye anlatıyorum? Mukayese edeceğiz şimdi biraz sonra bizim eğitim sistemimizde. O sebeple anlatıyorum. Neymiş görülen dersler? Onlara bakalım. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Parmağım. Kerim. Evet. Tecvid. İlmihal. Ahlak. Sarf-ı Osmani. İmla. Kıraat, okuma. Hesap. Coğrafya. Tarihi Osmani. Yani kendi tarihi. Sülüs. Bir yazı çeşidi, güzel yazı çeşidi şu anda Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir branşı. Akademi dersi. Rik'ah yine bir güzel yazı çeşidi. Bu da Güzel Sanatlar Akademisi'nin üniversite çağındaki çocukların branşı ve el işi. Öğrencinin künyesi, öğretmenlerin isimleri ve verdikleri notlar. Burada ne yazılı? Yukarıda ne yazılı? Nazaratı Celile-i Maarifi Umumiye. Nazaratı Celile-i Maarifi Umumiye. Mekatibi İptidaiye Şehadetnamesi. Bizim çocukluğumuzda şehadetname derlerdi diplomaya. İptidaiye biliyorsunuz başlangıç demek, ilkokul demek. Mekatibi İptidaiye ilkokul mektepleri şehadetnamesi, diploması manasında. Evet. Şimdi Şimdiye gelelim. efendim Bir kıyaslama yapalım Mehmet abi. şimdi öbürünü de bitirelim de ondan sonra. Peki. Bu ilkokul diplomasını aldıktan sonra ortaokula başladı. Ortaokulda bakınız şurada Devleti Aliye-i Osmaniye. Devleti Aliye değil. Devleti Aliye-i Osmaniye. Aliye ile Aliye farklıdır Arapçada. Yüce Osmanlı Devleti. Yani tarihte hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu ismi geçmemiştir. Peki niye biz Osmanlı İmparatorluğu diye okuduk? Avusturya Yahudisi Hamber Osmanlı İmparatorluğu adlı bir kitap yazdı. O kitap Türkiye'de 1933'te Darülfünun Üniversiteye çevrilince yeni eğitim metotları, yeni müfredat programları hazırlandı. Almanya'dan başlangıçta 44 tane Yahudi profesör hoca geldi. Arkasından 56'ya tamamlandı. Onların üniversitelerimize verdikleri müfredat programları, ders programları her alanda, tarihinde, coğrafyasında, matematiğinde, hukukunda, kimyasında, kanun hukukla ilgili de mi söylemiştik? Resimde vesaire falan coğrafyada derken kendi inanç, kültür kaynaklarına uygun bir biçimde bizi köleleştirme zihniyetine uygun olarak bu müfredat programını hazırladılar ve bizim Devleti Aliye-i Osmaniye adlı devletimizin adını da, ki burada ben iftira etmiyorum, bunlar orijinaldir. Devleti Aliye-i Osmaniye, Osmanlı İmparatorluğu değil. Bunu da imparatorluk şeklinde dönüştürdüler. Rahmetli Halil İnancık bile uzun süre hep Osmanlı İmparatorluğu dedi. Ne zamana kadar? Vefatına yakın bir süreye kadar hep öyle dedi. Sonra Devleti Aliye-i Osmaniye diye kitap yazmaya başladı. Bu bir politik şuur, bu bir tarihi şuur meselesi. Şimdi peki imparatorlukla Devleti Aliye arasında ne fark var? Rus İmparatoru diyebilirsiniz. Biraz kısa. Rus İmparatoru diyebilirsiniz. Felemek İmparatoru diyebilirsiniz. İngiliz İmparatoru Cermen İmparatoru diyebilirsiniz ama Osmanlı İmparatoru diyemezsiniz. İmparatorlar emperyalist zihniyetlidir, işgalcidirler. Yeraltı yerüstü zenginlikler insanların sömürür merkezlerine alırlar.
Ama Osmanlı işgal etmiyor. Osmanlı fethediyor. Fethetmek, açmak demek, güzelliklere, doğruluklara, güzellikler ve insaniyete, adalete açmak demek. Fethettikleri yerlerin insanlarını sömürmedi, orayı yönetti, orayı oranın insanlarıyla değerlendirdi ve payitahttan, İstanbul'dan oraya maddi ve manevi ekonomik takviyelerde bulundu. Yani ne fiziken ne fiilen ne de resmen asla işgalci değildir, imparator değildir. Devleti Yüce Osmanlı Devlettir, yüceliğini oralarda gösterdi. Şimdi Mekatib-i Rüşdiye şehadetnamesi, derslerine bakalım. Sistem aynı. Kur'an-ı Kerim ma tecvid, ulûm-i diniye. Bakınız ortaokulda dini ilimler. Seviye ne kadar yüksek? Üniversite seviyesi. Dini ilimler. Başka ilkokulda ahlak demiştik. Burada ilmi ahlak, ilmi ahlak. Ahlak ilmi. Seviye ne kadar yüksek? Başka sarf ve nahvi Osmani, sarf ve nahvi Osmani, kitabet, imla ve kıraat, Arapça, Farsça. Ortaokulda 2 tane yabancı dil. Arapça ve Farsça. Neden Fransızca yok? Neden Almanca yok? Neden İngilizce? Çünkü o zamanlar onlar uluslararası bir dil değildi. Meşhur diller değildi onlar. Dünya dili Arapça, Farsça üzerineydi. O sebeple ortaokulda 2 tane dil. Görüyoruz. Başka? Malumat-ı ziraiye. Zirai konularla ilgili teknik bilgilere ifade eden ders. Malumat-ı ziraiye. Ortaokulda, Osmanlı Devleti zamanında düşünebiliyor musunuz? Başka? Hesap, hendese, mühendislik bilgileri. Hendese, geometri. Başka? Coğrafya. Başka? Tarih. İlkokulda neydi? Tarihi Osmani'ydi. Yani kendi tarihini vermişti ilkokulda. Önce kendini tanıtmıştı. Mihver kendisiydi. Sonra başka devletlerdi. Osmanlı Devleti zamanında. Önce kendisini öğretiyor. Sonra ortaokulda da diğer devletlere öğretiyor tarihi itibariyle. Bu çok önemli bir psikolojik özelliktir. Başka? Bilimsel ve psikolojik. Hıfz-ı sıhha. Hıfz-ı sıhha koruyucu sağlık dersleri. Koruyucu sağlık dersleri. Dikkat edin. Resim, hüsnü hat. Ortaokulda Arapça ve Farsça gibi 2 tane yabancı dil, malumat-ı ziraiye ve hıfz-ı sıhha gibi çok önemli 2 tane milletle de alakalı, halkın sağlığıyla ve ekonomik temadisiyle, gelişmesiyle alakalı 2 ayrı dersi bilimsel olarak veriyor ortaokulda o zaman. Şimdi bizde bu veriliyor mu? Şimdi yüksek eğitimlerde dahi yabancı dil yok. Yani doçentlikte bir tane yabancı dil var. Eskiden 2 taneydi, düşürdüler, bir derse indirdiler yabancı dil olarak. Profesörlükte de 1 ders var yabancı dil olarak. 2 tane yok. Oysa burada Osmanlı'da ta ortaokulda 2 yabancı dil verilmiş. Ve öğretmenlerin tekrar isimleri. İsimlerini okuyabilir misin? Yani Bozkır kazasının Rüşdiye Mektebi Münteha sınıf şakirtlerinden İbrahim Efendi diye devam ediyor. Çocukları falan diye, ahfadı diye. Notlarını da bir okuyalım hocam. Ya, efendim Kur'an-ı Kerim 10, Ulûm-i Diniye 10, İlmi Ahlak 10, Sınnah ve Osmani 9, İmla Kıraat 8, Arapça 10, Farsça 10, Malumat-ı Ziraiye 10, Hesap 8, Hendese 8, Coğrafya 10, Tarih 10, Hıfz-ı Sıha 10, Resim 7, Hüsnü Hat 10. Maşallah. Ve her bir dersin ayrı ayrı öğretmenlerin isimleri var ve altlarında imzaları var. Kaşeleri var. Şimdi imzaları, mühürleri. mühürleri var. Şimdi Evet. iki devrin eğitim sistemi ve 2 devrin diplomasını mukayese edelim. Şimdiki diplomayı. Hatırlar mısınız bilemiyorum. Yaş itibariyle belki hatırlayabilirsiniz. Ali Naili Erdem diye bizim eski bakanlardan birisi vardı. Hem Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı hem de Devlet Bakanlığı yapmıştı. O ziyarete gelmişti beni dairede. Konuları konuşurken bunları inceledim. Dedim ki Sayın Bakan siz çok kıymetli bir zatsınız. Hepimiz size saygı duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptınız. 2 devrin eğitim politikalarının karşılaştırmasını yapabilir misiniz dedim. Şimdi içinde bulunduğumuz eğitim politikasıyla, sistemiyle
yıkıldı, efendim cahil vesaire falan dediğiniz dönemin son dönemin diplomaları bana ne dedi biliyor musunuz? Bırakın dedi mukayeseyi, biz bunu yakalayamayız dedi. Biz şu diplomadaki sistemi yakalamamız mümkün değil. Bugün olmadığı gibi gelecekte de biz bunu bu şartlarda yakalayamayız. Kendi ifadesiyle dedi. Sağdır, son zamanlarda kendisine sorabilirsiniz. Artı Mustafa Şerif Onaran diye birisi vardı. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından. O da bunu gördüğü zaman şok olmuştu. Ben böyle olduğunu zannetmiyorum demişti. Mustafa Şerif Onaran da vefat etti. Şimdi izin verirseniz başka bir konuya geçeceğiz. İsterseniz 12. bir video yapabiliriz. Veya Peki. devam edebiliriz. 12. video yapalım inşallah. Evet. Teşekkür ederiz.